Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu Armark'tan matematiksel ifadeler yazma. Örneklerle gösterim alt başlığımız. Matematiksel denklem yazma ya da istatistiksel denklem yazma, yani denklem yazma olarak genel bir ifadede kullanabiliriz. Denklem yazarken LaTeX söz diziminden yararlanmaktayız. Çeşitli web sitelerinde LaTeX denklem yazmak için LaTeX kodlarına ulaşma olanağına sahibiz. Burada sırasıyla ilk olarak manuel olarak denklem yazacağız. Vakit kaybı olmasın diye aşağıdaki denklem örneklerini yazdık. Bunu da iki alt başlık altında inceleyeceğiz. Burada satır içi denklem nasıl yazılır? Satır arası denklem nasıl yazılır? Satır içi denklem örneği. Bir denklem ya da matematiksel ifadeyi satır içinde yazmak istiyorsak dolar işaretleri arasına yazıyoruz. Örneğin burada kombinasyon, n'in k'lı kombinasyonu yazdık. Burada amacımız LaTeX öğrenmek değil, fakat yazılış şekli bu şekilde. Birazdan öğreneceğimiz ikinci ve üçüncü yöntem LaTeX öğrenmeyi de biraz gereksiz kılıyor. Yani bu denklemleri ne yapabilirsiniz? Normal Microsoft Word'de yazıyormuş gibi yazıp ne yapabilirsiniz? LaTeX kodlarını elde edebilirsiniz ve zaman içinde LaTeX'e de yazdıkça aşina olabilirsiniz. Bu satır içinde nasıl yazıldı? Satırlar arasında yazmak istediğimizde ise $2 işareti arasına aynı ifadeyi yazdığımızda satırlar arasında sonucu elde ediyoruz. Örneğin bu sonuçları görüntülemek için Neat'e bastığımızda bakın burada denklemimizi satır içinde yazdık. Aynı denklemi şu şekilde satırlar arasında da ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Farklı denklem örnekleri var. Bakın bu hep çift dolar arasında yazdık örneklerimizi. Tek dolar arasında da yazabilirdik ama burada bir matris tipinde bir değerler yazıyoruz. Bakın burada 3 çarpı 2'lik bir matris yazdık. Bunu LaTeX'te neyi yazacaksak onu ilk önce belirtmemiz gerekiyor. Bu şekilde bir belirtişimiz var. Begin array, end array dediğimizde aslında şu şekilde bir ifade yazıyoruz. Bu da x'in indisleri de bu şekilde gösteriyoruz. 1, 2 yani birinci satırın birinci elemanı, birinci satırın ikinci elemanı. Dediğim gibi yani LaTeX'te öğretme amacımız yok burada. Fakat burada çift ters slash işareti neyi gösteriyor? Biz alt satıra git diyor. 3'e 2'lik bir matris yazdık. Matrisin tipini ne yapabiliriz? Değiştirebiliriz. Mesela bu takdirde B matris dediğimizde elemanları köşeli parantez içine alıyor. Bakın burada x eşittir şu şekilde bir matris yaz. İlk elemanı 1, ikinci elemanı birinci satırın x1, benzer şekilde ikinci satırın alt satıra geç. Şu ters slash, 2 tane ters slash alt satıra geç diyor. Bu şekilde. Burada pi matris dediğimizde pi matris yuvarlak parantez içinde bir matris oluşturuyor. Burada
Armart'tan sembol yazamadığımız için semboller için neyimiz var? Bir yazış şeklimiz var. Dediğim gibi bunları öğrenmek zorunda değiliz. Ama öğrenmek istiyorsak internette rahatlıkla Armart'tan da nasıl komut yazılacağına dair, komutların neler olduğuna dair manueller elde edebiliriz araştırdığımızda hızlıca. Burada da bir manuel var. Geri dönersek burada hep bir şeyi yazarken neydi yazıyoruz? Begin'le başlıyoruz. Bir kalıbı var. LaTeX'in, LaTeX söz diziminin. Burada V matris dediğimizde V matris yani vertical matris dediğimizde yani mutlak değer gibi iki düz çizginin arasında hani determinant alırken gösterim var ya o şekilde. Mesela burada zaten determinantın gösterimi var. Yani buradaki matris ismini de verebilirdik. Şurada olduğu gibi A matrisi diyebilirdik. Örneğin nasıl göstermişiz? Burada x derken x eşittir demişiz. Burada da a eşittir demişiz. Aslında burada A matrisinin nesini al diyoruz. Tersini al diyoruz. Determinantını al demiş gibi bir şey oluyoruz. Biraz önce de ifade ettik. Burada amacımız LaTeX'i öğrenmek değil. Armartanlı denklemler nasıl yazılır onu öğrenmek. İkinci yöntemimiz bazı web sitelerine gittiğinizde arkadaşlar istediğiniz denklemi, istediğiniz matrisi ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Ve bu web siteleri neye izin veriyor? Çeşitli formatlarda kopyalamanıza izin veriyor. Örneğin burada bir web sitesine gittik. Bu web sitesinde şöyle bir denklem var. Bu ne? Normal dağılımın denklemi. Ortalaması μ, varyansı sigma kare olan normal dağılım denklemi. Bunu taradığımızda, sağ klik yaptığımızda text comment olarak bu denklemi kopyalamamıza izin veriyor. Ve biz bunu kopyalayıp Armartdown'a ne yapabiliyoruz? Yapıştırabiliyoruz. Ve bunu ne yapmamız gerekiyordu? $2 işaretinin arasına yazmamız gerekiyordu. $2 işaretinin arasına yazdığımızda aynı denklemi burada ne yapabiliyoruz? Elde edebiliyoruz. Need'e bastığımızda bakın denklemimiz burada yer alıyor. Son olarak yani dolayısıyla neye ihtiyacımız yok dedik? Yani LaTeX'i öğrenmeye ihtiyacımız yok. Rahatlıkla ihtiyacımız olan denklemi internetten bulup ne yapabiliriz? Mesela burada ortalaması μ değil de ortalaması 5 olan varyansı sigmaları 7 diyelim. Varyansı 7 olan neyi yazacağız? Sigmaları yerine bakın sigmaları yerine 2 çarpı 7'nin karesi şöyle ya da ando diyelim. Yani denklemi ne yapabiliriz? Yakın bir denklem bularak da modifiye de edebiliriz. Evet. Modifiye de edebiliriz. Son olarak internette bazı sitelerde neyimiz var arkadaşlar? Bir denkleme Microsoft Word'de nasıl giriyorsak o şekilde girmemize ve sonuç olarak da ne elde etmemizi sağlıyor? LaTeX biçimine de söz dizimi elde etmemizi sağlıyor.
Örneğin burada ben bir site buldum mesela. Online latex denklemi elde etmemizi sağlıyor. Mesela örnekler, mesela böyle bir ifade yazacağız. Böyle bir ifadeyi ne yapabiliyoruz? Latex formatını elde edebiliyoruz. Latex biçimini, söz dizimini ya da. Sonra bunu kopyaladığımızda yine benzer şekilde biraz önce nasıl yaptıysak 2 doların işaretinin arasına ne yapabiliyoruz? Yerleştirebiliyoruz. Ve sonuç itibariyle o denklemi elde edebiliyoruz. Burada işlememekle beraber ek olarak ne işlememiz gerekiyor? Genelde metinleri yazarken denklemler numaralara sahip oluyor. Ve biz metnin içinde bu denklemlerden bahsederken o numaraları kullanıyoruz. 14.1 ya da 3.1 şeklinde ki denklemde görüldüğü üzere gibi ifadeler kullanıyoruz. Bu videoyu daha fazla uzatmamak adına bir başka videomuzda denklemleri nasıl numaralandıracağımızdan bahsedeceğiz. Bu dersimiz burada bitmektedir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.